Haftaya bakışa dönmek istiyoruz. Haftaya bakışın geçen haftaki bölümünde yayınlamış olduğumuz programdan birçok tabii programın yansımaları var. Programın yansımalarıyla ilgili beklediğimiz açıklamalar vardı. Tabii tarafımıza gelen, tarafımıza ulaşan iki açıklama var. Bu açıklamayı da bu açıklamaları da programın ilerleyen saatlerinde, ilerleyen dakikalarında onlara da değineceğiz. Ne vardı? İstersen ilkiyle hemen başlayalım. Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü'nün tabyalarda yapılan bir taş işiyle ilgili bir ihale yapılmıştı. Bu ihaleyi işte 1 trilyon 950 milyar lira 1 trilyon 950 bin lira verene değil de kanun gereği 1 milyon 500 bin lira verene Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü vermişti. Burada bir yolsuzluk yapıldığını, ihaleye 1 milyon 900 bin lira teklif veren firma sahibi tarafından Orman Su İşleri Müdürlüğü'ne bir dilekçeyle başvurularak yapılan işin prosedüre, şartnameye uygun olmadığı şeklinde şikayetiyle beraber konu oradan çıkıp Cumhuriyet Savcılığına intikal etti. Gerçekten de yapılan tespitler sonucunda, daha doğrusu Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü'nün bize göndermiş olduğu düzeltme metninde de bizim söylediğimizden farklı bir şey söylemiyorlar. Onlar da aynı şekilde ihalenin kanunlara uygun bir şekilde yapıldığını, kanuna uygun bir şekilde 1 milyon 500 küsür bin lira veren firmaya verildiğini ama firmanın sonradan yapmış olduğu işi kanunsuz ve usulsüz yapmış olduğu yönleri itibariyle gerekli tutanağın tutulduğunu, bununla ilgili hukuki bir sürecin başladığını, bu konuda Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü'nün herhangi bir sorumluluğunun olmadığına dair bir düzeltme metni göndermişler. Tabii biz bu düzeltme metnini buradan uzun uzadıya okumamız mümkün değil ama bunu tabii ki haberleştirip pazartesi günü itibariyle de bu metni de anadoluhaber.com'da ve erzurumhaber25.com'da yayınlamayı düşünüyoruz. Çünkü neden diyeceksiniz? Aslında bu bir düzeltme metninden ziyade bizim yapmış olduğumuz haberin doğru olduğunu teyit eden bir düzeltme metni olduğunu söyleyeyim. Bu ihalede bizim çıkışımız şuydu. Yani o bize ilk iddia geldiğinde demiştik ki neden taşlar Erzurum'dan alınmamış? Orman Bölge Müdürlüğü, 13. Bölge Müdürlüğü de şu açıklamayı yaptı. İhale şartnamemizde Türkiye'nin muhtelif yerlerinden taşlar getirilebilir sözleşmemizde vardı. Bizim buradaki çıkışımız yine Erzurum olmuştu Can Bey. Demiştik ki Erzurum'da bu taşlar var iken neden Türkiye'nin muhtelif yerlerinden taşlar getirildi? Bizim çıkışımız bu noktadaydı. Teşekkür ediyoruz biz de Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü'ne kamuoyunu aydınlattığı ve bilgilendirdiği için bu hassas davranıştan dolayı da teşekkür ederim. Şimdi tabii düzeltme metnini dediğimiz gibi anadoluhaber.com'da ve erzurumhaber25.com'da aynen yayınlayacağız. Sonuç itibariyle biz aslında normalde düzeltme metinlerinin, tekzip metinlerinin mahkemeden gelmesi, hukuktan gelmesinden yanayız ama sonuçta bu bir Erzurum halkını ve kamuoyunu bilgilendirme metni. Tabii ki bizim bunu yayınlamamız gerekiyor. Burada taşların Erzurum'da olmasına rağmen işte Trabzon'dan getirilmesiyle ilgili o 1 milyon 900 bin lira teklif veren firmanın aynı zamanda taş imalatı olduğundan dolayı Erzurumlu firma olması nedeniyle onların da taş imalatı yaptığını, onun gibi kendileri gibi birkaç tane daha taş imalatı yapan firmanın olduğunu, bunun Erzurum'dan alınmasının daha doğru olduğunu vurgular bir açıklaması vardı. Bize bir bilgilendirmesi vardı. Tabii ki üzerinize afiyet. Bugün ben biraz da hastayım ama tabii programımızı da yapmak zorundayız. Konularımıza geçelim. Şimdi burada önemli olan konulardan bir tanesi Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hasan Yılmaz bu
Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü'nün ihalesinde tabyalarda kullanılan taşın Trabzon'dan getirilmesine karar veren ismin Profesör Doktor Hasan Yılmaz olduğu iddiası var. Şimdi tabii Profesör Doktor Hasan Yılmaz hocamızın özgeçmişine baktığımız zaman Atatürk Üniversitesi'nde okumuş, büyümüş. Erzurum'da doğmuş, büyümüş, Atatürk Üniversitesi'nde okumuş, Atatürk Üniversitesi'nde asistan olmuş, yardımcı doçent olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş. Onunla yetinmemiş, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin dekanı olmuş. Onunla da yetinmemiş, peyzaj mimarlığı bölümü başkanlığını da Erzurum'da olmuş. Yani kısacası hayatta elde ettiği ve varlığını tamamen borçlu olduğu yer Erzurum Atatürk Üniversitesi. Peki bunları bu ünvanları alırken Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni Profesör Doktor Hasan Yılmaz hocamız kabul etmiş de almış olduğu ünvanları Erzurum üzerinden, Erzurum'un üniversitesi olan Atatürk Üniversitesi üzerinden almış da taşları niye Trabzon'dan almış? Yani bu bir yönüyle hukuka, belki benim bu söylediklerim o taşların Erzurum'dan ya da Trabzon'dan alınmasının hukukta belki bir karşılığı yoktur. Alınabilir. Kanuna uygundur. Çünkü neden? Şartnamede de Türkiye'nin muhtelif yerlerinden dilediği taşı alabilir şeklinde bir ifade var. Ama buna burada karar veren Profesör Doktor Hasan Yılmaz hocamız bunca makamı, bunca sanı, bunca ünvanı, bunca namı Erzurum'dan almış da taşı niye Erzurum'dan almamış acaba? Detayına bir inmek lazım. Buna bir atasözüyle güzel bir örnek verelim. Diyor ki, besle büyüt beni, kalkıp yok sayayım seni. Bu Çok güzel. Burada bir şey daha söyleyeyim. Tabii Atatürk Üniversitesi üzerinden Atatürk Üniversitesi rektörümüz Hikmet Koçak hocamıza da buradan bir seslenmek istiyorum. Hocam tabii bu tür şeyler hassas şeyler. Erzurumlu olmak, Erzurum konusunda milli olmanın çok ayrı bir duygu olduğunu düşünüyorum. Hepinizin Erzurum'a karşı bir borcunuzun olduğunu, bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bu Profesör Doktor Hasan Yılmaz hocamız da 40. Hoca cemaatine üye midir? Yakın mıdır? Onlar tarafından sevilen biri olduğu için mi bu göreve gelmiştir? Onu bilmiyorum ama eğer böyle bir şey varsa Kültür Eğitim Vakfı'na istirham ediyoruz. Milletvekili için açıklama yapan Kültür Eğitim Vakfı bir de lütfetsin Erzurum'a hukuken olmasa da, doğru mu? Etik olarak Erzurum'a bir yönüyle taş almayarak Erzurum ekonomisine darbe vuran, bir yönüyle de Erzurum'a ihanet eden Profesör Doktor Hasan Yılmaz hocamızı Kültür Eğitim Vakfı bir kınar mı? Bizim cemaate yakın değildir, bizim böyle bir dekanımız yoktur şeklinde bir açıklama yapar mı? Yaparsa ben çok mutlu olacağım. Bu da Atatürk Üniversitesi'nde çok enteresan bir şey Cem Bey. Yani şimdi ille de bir insanın bir cemaat mensubu olması önemli değildir. Üniversitelerin görevleri akademisyen yetiştirmek, ülkedeki öğrencilerimize yetişen nesle bir şeyler yetiştirmek. Yani vay bu senin cemaatinden, vay bu benim cemaatimden. Atatürk Üniversitesi bu konuda çok hassas bir nokta. Ama bütün süreçte öyle ilerliyor Atatürk Üniversitesi'nde. Bu da ilerleyen günlerde tabii ki rektörlük seçimlerine yakın inanıyoruz ki ve görüyoruz ki her rektörlük seçimleri öncesi bu tip tartışmalar çıkacaktır. Yani yine böyle tartışmalar da çıkacaktır bence. Bence yani Kültür Eğitim Vakfı bu dönemde de artık Hikmet Hoca gideceğine göre Hikmet Koçak, Profesör Doktor Hikmet Koçak'ın 2 dönemi de olduğundan dolayı gideceğine göre tam gitmek üzereyken Kültür Eğitim Vakfı Profesör Doktor Hikmet Koçak hocamızla da ilgili bizim böyle bir rektörümüz yoktur. Biz ama o zaman Mevlüt Said Keleş'imiz var diyecek. Öyle mi? Tabii o zaman da ikinci sıradan geliyor. Şimdi Mevlüt Said Keleş'le ilgili bir şey anladın mı? Lütfen. Şimdi seçimler öncesi Mevlüt Said Keleş beyefendi AK Parti'den aday oldu. Evet, her kesin Türkiye'de seçme ve seçilme hakkı var. Mevlüt Said Keleş beyefendi o dönemde Ankara Genel Merkez'e temayüller de bir belediye başkan yardımcısı aracılığıyla sanki Mehmet 40. Hoca Efendimizin bir mektubuymuş gibi bir mektup götürttürdü. Birilerine sundu genel merkezde. Biz de bunu yakaladık.
Böyle kerpetenle burnundan tutar gibi. Evet. Biz bunu yakalayıp yayınlayınca bir gün Sayın eski İçişleri Bakanımız Efkanay'la üniversite Mavi Salon'da bir toplantı yapıyor. Mevlüt Said Keleş Bey beni gördü salonda. Dedi ki bunun ne işi var burada? Hadi. Sanki babasının yeri orası. Biz onun babasının evine misafir odasına geçmiş baş köşede oturmuşuz. Bunun benim babamın evinde ne işi var? Ya bu tür düşünceler basit düşünceler. Yani Rabbim bir şey insanlara nasip eder. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, belki ve makamları. Bunlara zaten benim bir kişi milletvekili, bir kişi belediye başkanı yapma yetkim olsa kendimi yaparım. Kendimi yapamazsam Cevat Paşa'yı yaparım. Ya da birini indirme şansımız, böyle bir şansımız yok. İnsanlara sanki Atatürk Üniversitesi kendi malıymış gibi davranmak, bunlar yanlış şeyler Cem Bey. Bunlar evet. Yanlış. İnşallah cemaat, Mehmet 40. Hoca Efendi cemaatinde inanıyor ve biliyorum ki böyle şeylere kalkışmazlar. İşte Hikmet gitti yerine Mevlüt Said Keleş'i getiren bir düşüncesi de kapılmazlar inşallah. Tabi ona biraz da Atatürk Üniversitesi'ndeki akademisyenler karar verecekler ama tabi bu gayet iyi biliniyor ki Atatürk Üniversitesi'nde belli düşüncede olan, belli cemaatlerin, belli siyasi görüşlerinde Atatürk Üniversitesi'nde bilim adamları üzerinde belli tesirleri var. Zaten bunu geçmişte de görmüştük. Bugün de işte Profesör Doktor Hikmet Koçak hocamızın da 40. Hoca cemaatine yakın bir isim olduğunu biliyoruz. Ama Profesör Doktor Hasan Yılmaz'ın bu kadar namı, sanı, şanı Erzurum'dan alıp taşı Trabzon'dan almayı uygun gören Profesör Doktor Hasan Yılmaz hocamızın 40. Hoca cemaatinden olup olmadığını anlamak için de Bir Kültür Eğitim Vakfı açıklaması bekliyoruz. Şimdi buradan hareketle. Tabii dediğim gibi geçen hafta günümüz hep açıklamalarla, bizle ilgili kaleme alınan yazılarla ya da bize gönderilen açıklama metinleriyle geçti. Geçen hafta benim de gazetecilik mesleğine başladığım günden beri çok sevdiğim